Kenan Yıldız gol orucunu bozdu. Kenan Yıldız'ın Pisa karşısındaki muhteşem performansı. Arda Güler Manchester City maçında oynayacak mı? Flash transfer haberi. Manchester City Arda Güler'le ilgileniyor. Real Madrid TV Arda Güler'in klibini paylaştı. Bu klibin başlığı bazılarını sinirlendirdi. Real Madrid'in parası mı bitti? Kenan Yıldız'dan haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Sonunda bir milli yıldızımızdan gol ve asist haberini aldık dostlar. İzledik maçı da. Kenan Yıldız yine Juventus'un en iyi oyuncusuydu ve bir gol bir asist yaparak Pisa'ya karşı maçın oyuncusu ödülünü de kazandı. Şükürler olsun ya. Kenan bu durumdan kurtuldu. Sıra Arda'da. Arda zaten asist yapmıştı. Ondan da gol hala bekliyoruz. Ve Arda Güler'le ilgilenen takımlar var dostlar. Söylemiştim size bu haberleri yapacağım diye ve başlıyoruz. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız Serie A'da Juventus'un Pisa'yı 4-0 yendiği maçta bir gol ve bir de asist kaydetti. Kenan aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi. Tebrikler Kenan. Bu da Serie A'nın paylaştığı. Evet, ona ödüller her zaman yakışıyor. Işıkların ona dönmesi her zaman Kenan'a yakışıyor. 75'te gol atıyor Kenan Yıldız. Çok da güzel bir gol attı. Çok da güzel bir asist yaptı. İzlemeyenler maç özetini falan izleyebilir. Serie A'da Kenan Yıldız'dan daha iyi dribling yapan oyuncu yok. Kenan Yıldız 58, Nico Paz 50. Devamı da bu şekilde sıralanıyor arkadaşlar. Kenan Yıldız Serie A'nın starı. Bir aydan fazla süredir gol atamadıktan sonra nihayet gol attığım için rahatladım. Gol atmayı ve takımıma yardımcı olmayı gerçekten özlemişim. Kenan Yıldız'ın açıklamaları. Kenan Yıldız 81. dakikada oyundan çıkarken Juventus taraftarlarının hepsi ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Tam bir gurur tablosu bizler için. Bir aylık suskunluğun ardından gol ve asisti bulması gerçekten çok iyi oldu. Çünkü milli maçlar yaklaşıyor. Arda ve Kenan'ın performansları çok önemli, diğer futbolcularımızın olduğu gibi. Luciano Spalletti de açıklama yapmış. Doğru bir santrofor olsaydı Yıldız çok daha iyi performans gösterirdi. Kendi forvet oyuncusu Jonathan David'i eleştirmiş. Hatta Spalletti, ben de buna bir yorum katmak istiyorum. Kenan Yıldız santrafor olsaydı çok daha fazla performans gösterirdi diyorum. Kenan Yıldız'ın, yine söylüyorum, hep söylüyorum, yineliyorum, forvet oynaması gerekiyor. Forvet oyuncusu olması gerekiyor Kenan Yıldız'ın. Tamamen gol atma içgüdüleri olan bir oyuncu ve çok yetenekli, dar alanda çok iyi çalımlar atıyor. Tam bir forvet oyuncusu bence. Bu konuda bana katılıyorsanız yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu sezon Serie A'da 5 gol ve 5 asist yapan 3 oyuncu var. Kenan Yıldız, Nico Paz, Di Marco. Kenan Yıldız zirvede. Evet, gelelim Real Madrid haberlerine. Kulüp kaynakları Tchouaméni'nin attığı golün antrenmanlarda üzerinde çalışılan bir pozisyon olduğunu açıkladı. Yani bunu çalışmışlar ki zaten çok belliydi. Arbeloa ve ekibi Celta kornerlerde ceza sahası içinde 5, ceza sahası çevresinde de 4 oyuncuyla savunma yapmasını gözlemledi. Ve bu nedenle Celta'nın savunma bölgesini bozmak ve Tchouaméni'nin şut çekmesi için alan yaratmak amacıyla kısa paslarla bir atak geliştirdi. Ve bu atağın başarılı olmasını sağlayan kişi de Arda Güler'di. Golün asistini yapmıştı. Ama ona rağmen sağdaki şahıs, şu arkadaş, Arda Güler'i oyundan aldı. Nicolas Anelka eski Real Madrid futbolcusu, eski Fenerbahçe futbolcusu. Lamine Yamal Mbappe ile aynı seviyede. Bence ikisi de en iyisi. Barcelona ve Real Madrid arasında zaten büyük bir rekabet var ve bu uzun süre devam edecek. Bence Lamine Yamal Mbappe'den daha iyi. Ben öyle söylüyorum. Mbappe son derece iyi performans sergiliyor. Her maçta gol atıyor. Tek eksik olan şey Real Madrid'de şampiyonluk kazanarak bunu taşlandırmak. Böyle egoist şekilde davranarak asla şampiyon olamazsınız. Lamine Yamal takım oyunu oynuyor en azından. Carvalho'nun midesi çok ağrıyordu. Fiziksel olarak iyi değildi ve ilk 11'de yer almayacağını biliyordu. Yine de grupla birlikte seyahat etti. Asensio da sakatlığından kurtulamadı ve 90 dakika boyunca sahada kalarak bağlılığını bir kez daha gösterdi. Real Madrid DNA'sı. Vinicius Junior, Real Madrid'de sonuna kadar asla pes etmeyiz. Her senaryoya hazırız. Manchester City maçının senaryosuna da hazır mısınız? Tarihi fark geliyor. Haydi Manchester. Arda Güler bu sezon 16 gole katkı sağlamış. 13 gol, 3 asist. Takipçimizin birisi böyle bir yorum yapmıştı. Gerçekten yorum da bayağı beğenilmiş. Onun adına ben sizlere söylüyorum. Arda Güler bu kadar az pas alıp bu kadar fazla asist yapabilen nadir futbolculardan bir tanesidir. Sadece bir hatırlatma, Arda Güler'in bu sezonki gol ve asist ortalaması şu anda 19. 19 gole katkı demiş herhalde burası. Kulüpler Dünya Kupası'nı falan da katmıştır. Onun hakkında konuşurken bu genellikle gözden kaçırılıyor. Ancak istatistiksel olarak da oldukça başarılı. Bence o hala en iyi seviyesinden çok uzak. Bu 21 yaşında oyuncu için tamamen normal bir durum. Daha gelecek çok şey var, korkutucu. Daha fazla şeyler bekliyoruz ve herkes de bekliyor ve başarılı olacağını da düşünüyoruz. Henüz çok genç dostlar.
Valdebebas'tan bu sabahki takım haberleri, Real Madrid'den takım haberleri, antrenman sahasından takım haberleri. Kamavinga antrenmanın tamamını bitirdi ancak hala ağrılarını hissediyor. Ula dişin ağrıyor senin, neren ağrıyor ya? Mbappe yarın geri dönecek çünkü Ester'le takılıyor otel odalarında. Ancak grupla birlikte antrenman yapmayacak ama Ester'le birlikte antrenman yapıyor. Carreras aldığı darbe nedeniyle City maçında forma giyip giyemeyeceği henüz belirsiz. Bellingham, Alaba ve Militao'nun tamamı kadro dışı bırakıldı. Manchester City maç kadrosu. Çarşamba günü sarı kart görmeleri halinde Etihad'daki rövanş maçını kaçıracak oyuncular. Real Madrid'de Vinicius, Tchouaméni, Huijsen, Carreras, Bellingham, Rodrigo. Zaten onlar sakat, kaçırıyorlar. Mbappe dönebilir diye göstermiş burası. Manchester City'de de Savinho ve O'Reilly. Real Madrid nakit para sıkıntısı çekiyor. Kardeşim hemen bir tefeci bulun oralardan. 1 Ocak 2026'da kulübün kasasında yalnızca 3,4 milyon euro vardı. Yaz transfer döneminin başında kasada bulunan yaklaşık 180 milyon euro stadyuma ve transfer harcamalarına harcandı dostlar. Evet, böyle bir haber var. Koskoca Real Madrid'in parası kalmamış. Evet, Marca gazetesi Arbeloa'yı manşete koymuş. Arbeloa disiplini ele geçiriyor. Takım içindeki disiplini ele geçirmeye çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Mesela Arda Güler'e şey diyor ya. Seni en çok ben oynattım. Sana en çok ben güvendim. Hadi bunu git başka bir futbolcuya söyle de seni nasıl indiriyor tahtından. Evet, o haber. Arbeloa. Arda'ya benim kadar güven veren kimse yok. Ona çok güveniyorum. Aynen, güvendiğin için Arda'yı, asist yapan Arda'yı, iyi oynayan Arda'yı oyundan alıyorsun ve Palacios'u alıyorsun. Ve Manchester City maçında da Palacios'u oynatacakmış. 3 yıl önce Real Madrid yerine Barcelona'yı seçseydi şu anda Pedri ile orta sahada keyif yapıp mangal yakardı. Şimdi ise yeteneksiz Bellingham'ın yedeği Arda Güler demiş bir eleştiri. Thiago Pitach Manchester City maçında ilk 11'de başlayabilir. Arbeloa bunu değerlendiriyor. Neyini değerlendiriyor? Zaten oynayacak elinde oyuncu yok. Bu yüzden de böyle haberler çıkmaya başladı. Manchester City Bernardo Silva ile sözleşme uzatmayacak. 31 yaşındaki Portekizli sezon sonunda serbest kalacak ve sanırım Juventus'la anlaşacak. Bunun üzerine de Manchester City Arda Güler'in peşinde. Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in peşinde. Manchester City Arda Güler'i çok istiyor. Guardiola'yı çok beğeniyor. Guardiola'nın oyun sistemine de çok uyacak bir oyun. Çünkü Arda Güler takım oyunu oynamayı çok seviyor. Pas yapmayı çok seviyor. Bireysel oynamıyor. Bencil değil Arda Güler. O yüzden tam da Guardiola'nın aradığı oyuncuymuş. Sıcak temaslar başlamış. Oyuncuya da bunu iletmişler dostlar. Manchester City Arda Güler'i Fenerbahçe'deyken de istemişti. O dönem kimler istemişti bakalım. Manchester City, Liverpool, Milan ve Real Madrid ve Barcelona'yı da ekleyelim buraya. Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak haberini bile buldum sizlere. 1 Mart 2023 haberi dostlar. Bu haberi de buldum. Arda Güler de 90 dakika oynamak istiyor ve Manchester City onun için doğru bir adres olabilir. Hadi bakalım Manchester City Arda Güler'i şu bataklığın içinden çek çıkart. Çünkü orada çamura bulanmış bir elmas var. Real Madrid TV bunların üzerine, bu haberlerin üzerine Arda Güler'i paylaşıyor. Arda Güler'e bir klip oluşturuyor. O kadar eleştirilen çocuğu hemen bir anda klipler geliyor. Real Madrid TV Arda Güler hakkında şunları söyledi. Bu sezon Real Madrid'in en çok asist yapan oyuncusu. Sihirli değnek ve Türk bayrağıyla paylaşmışlar. İstediğiniz kadar paylaşın. Oynatmadıktan sonra bir anlamı yok. Arsenal bu yaz Paris Saint-Germain'den kanat oyuncusu Kvaratskhelia'yı transfer etmeyi düşünüyor. Arsenal için de iyi bir oyuncu olabilir ama onun oradan ayrılacağını düşünmüyorum. Arteta İngiltere'de 3 kupayı birden kazanan ilk takım olmak istiyoruz. Kazanabilirler mi sizlere soruyorum. Uğurcan Çakır milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. Yani Tüpraş Stadyumunda. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Zemin çok kötü ve bazı futbolcularımızın da performansları yerlerde dostlar. Bir an önce formlarını yakalamaları gerekiyor. Biz de bu maça gideceğiz. Bu maçı izlemeye gideceğiz. Stad önünden ve çevresinden yayın açacağız. Ve bu maça 2 kişi gideceğiz arkadaşlar. Çok maliyetli olacağı için sizlerden de destekler bekliyoruz. Katıl satın alabilirsiniz. Süper teşekkür satın alabilirsiniz. Bu şekilde bizlere destek olabilirsiniz. Maça gitmemiz gerekiyor dostlar. Destek olmamız gerekiyor Arda Güler'e, Kenan Yıldız'a ve hepsine. Ve videomuzun sonuna da gelelim. Videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini de açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.